6. sezonu hep birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte yanımda olan sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizinle düşüncelerimi paylaşmak ve sizlerin düşüncelerini yorumlarda konuşmak çok keyifliydi. Bunu her zaman yaptığımız gibi diğer yapımlarda da sürdüreceğiz tabii ki. Ama bugün aklımızda yankılanan bir söz var. The King of the North. 9. bölüm birçok anlamda çok doyurucuydu ama 10. bölüme dair büyük şüphelerim vardı. Çünkü çoğu soruyu cevaplamadan geçeceklerini düşünmüştüm. Evet, Melisandre'nin olayını hala tam olarak bilmiyoruz ama bunun gibi durumlar bence bir an önce öğrenmemiz gereken şeyler değil. Ben bu bölüm Arya'yı göreceğimizi bile düşünmemiştim ki bundan birazdan bahsedeceğim. Hatta yine bir tepki videosu hazırladık. Tepki videolarımızı sevenler videonun sonunda eğlenebilirler, sevmeyenler de boşuna zahmet etmesin diye söylüyorum. Öncelikle bölümün ne kadar gergin başladığını siz de hissetmişsinizdir. Detay çekimler çok güzel hazırlanmış ve karakterlerin hazırlanma sahneleri de çok dramatik işlenmişti. Bu bölümün müziklerine tek kelimeyle bayıldım ve kostümlerin detayları, takılan takıların görkemliliği harikaydı. Arkada yavaş akan müzik sanki her şeyin sonunu hazırlar gibi bir etki yaratırken mekanların detaylarını iyice gözümüze sokmalarının sebebini biraz sonra anladık tabii. Tüm bu güzelliklerin böyle yozlaşmış bir ortamda hiçbir önemi kalmadı. Bu bölüm yine önceki videolarda bahsettiğim çoğu şeyin gerçekleştiğini gördük ve hiç şaşırmadık. Çünkü Çılgın Ateş'in asıl plan olduğunu anlamıştık ve Jon Snow'un annesini de ilk videomuzda açıklamıştık. Ama bunların böyle güzel sahnelerle gerçekleşmesi muazzam olmuş. Şahsen beni çok derinden etkilemeyi başardılar ki Anıl'ın gözlerinden akan yaşları söylemiyorum bile. Oraya da birazdan geleceğim. Önce fitne fücur Maester Pycelle'in ortadan kalkmasından başlayalım. Çünkü bu adam ortalıkta hiç zarar görmeden dolaşan nadir tiplerden biriydi. Qyburn adamın sonunu getirdi ve Çılgın Ateş taktiği onun sayesinde işe yaramış oldu. Çılgın Ateş sahnesinin Bran'in görülerinden birebir alındığını düşünürsek zaten Bran'in geleceği görebildiğini ya da daha önce bahsettiğim gibi tüm zaman kavramının aynı nokta üzerinde olduğunun varlığını hissedebildiğini düşünebiliriz ki böylece Bran'in ileride olacaklar için taktiksel plan yapması çok işimize yarardı. Neyse. High Sparrow'un keriz gibi ölümü ve dincilerin hak ettiklerini bulmaları tam bir oh çektirse de Margaery ve Loras'ın hatta Tyrell'lerin geleceğinin ortadan kalkmış olması fikri son derece dehşet verici ve Cersei tüm bunları pencerede şarap içerek izlerken ne kadar şeytani bir kadın olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu arada önce Tommen'ı kendisi öldürecek diye çok korktum ama biraz sonra çocuğunu kurtarmış olduğunu fark etsem de çocuğunun sevdiği kadını kraliçesini öldürdüğünü düşünmek çok daha dehşet verici geliyor. Dolayısıyla Tommen pencereden kendini attı ve bence bu sahnenin öyle gelişigüzel çekilmiş olması ve arka planda müzik olmaması anne oğlun duygularının bir anda öldüğünü gösteriyordu. Cersei zaten rahibeyi yanına almış, hem günahlarını itiraf ediyor hem de kadına işkence ederek eğlenirken çocuğun tacını çıkarıp pencereden atlaması onun olduğu konumu hak etmediğini düşündüğünü göstermek adına çok da güzel kullanılmış. O utanç sahnesinin öcünün alınacağını biliyorduk ama bundan sonra bu kadının deli kraliçe moduna geçtiğini ve çok daha korkunç şeyleri göz göre göre yapmaktan çekinmeyeceğini unutmayalım. Tabii Jaime geri gelip Arş'ın tahtta görünce en az saraydaki herkes kadar kraliçeden çekinmeye başlamıştır ve bundan bir önce tahta çıkıp da güç yüzünden deliren bir başka hükümdara ne olduğunu biliyoruz. Kral Katili bölüm 2 bizi bekliyor olabilir. Kralın şehrinde duman hala tüterken Jaime Frey'lerle kutlama yapıyor ama bu beyinsiz dandik adamla bu kadar sıkı fıkı olmalarında hiçbir mana göremiyorum. Tamam, bir şekilde birlikte iş yaptılar, çıkarlar sağlandı ama o günler bitmedi mi artık diye düşünürken Jaime zaten lafını sokup kalkıp gitti ama o sırada kız kardeşi oğluna bir cenaze düzenlemeye bile gerek duymadı. Kardeşlerinin olduğu yere kalıntıların üzerine küllerini savurun deyip geçti. Çünkü kehaneti uzun yıllar sallamasa da artık son oğlunun da bir şekilde öleceğini çoktan kabullenmişti ve onu gözden çıkarmıştı bile. O yüzden oğlu öldüğünde çok da üzüldüğünü düşünemeyiz. Bu arada bu dizide Tommen'ın ikinci ölüşü oluyor. Biliyorsunuz ki Robb Stark'ın tahta doğru çıktığı yolculukta Karstarklar Stark'lar 2 Lannister çocuğu öldürmüşlerdi ve bunlardan birini yine aynı çocuk canlandırmıştı. Yani gereksiz küçük bir detay. Kaç dakikadır kralın şehrini konuşuyoruz, kraliçelerini konuşalım. Ben Khaleesi ve Tyrion'un dizideki en sağlam birlikteliklerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü güç ve zeka birlikteliği bu iki karakterde ilk sezondan bu yana çok sağlam adımlarla yavaş yavaş ilerledi ve karşılıklı güvenleri ve birbirlerine inanmaları çok güzel ve ben kesinlikle Tyrion'un Dany ve Jon arasındaki köprü olacağını düşünüyorum. Çünkü güneye indikçe Stark'larla arası en iyi olan o. Ama ondan önce bize Khaleesi'nin sevgisinden ayrılmasını izlettirdiler. Ama açıkçası ben bu ikinin aşkını çok da önemsemediğim için biraz konuşma bitsin diye sabırsızlandım. Neyse ki hemen ardından Khaleesi'nin de ayrılık konuşmasını bitirmek için acele ettiğini, hatta hiçbir şey hissetmediğini söylemesi iyi geldi.
Yanında Jorah Mormont varken bu tipi pek sevmemiştim ama buradaki konuşmalarda 7. sezonda olabileceklere göz kırpan çok önemli bir detay var. Ama bundan videonun sonlarına doğru bahsedeyim. Yoksa spoiler veriyorum diye kızanlar oluyor. Bu dakikalardan sonra dizi biraz komedi arası vererek bölümü çok güzel rahatlatmış. O da Sam'in karşılaştığı dev kütüphaneyle neredeyse ağlayacak seviyeye gelmesiydi. Ama burada ne kadar zaman geçireceğini merak ediyorum. Çünkü üstad olması için çok uzun yıllar orada kalması gerek ve hatta ustalaştığı alanlar için birer zincir sahibi olmalı. Ama Gilly ve Bebek zaten bu alanda yasakken, Kuzey'de de bu kadar olay olurken Sam'in buraya çok daha önce, hatta bu sezonun başlarında gelmiş olması çok daha iyi olabilirdi. Ve beyaz kuzgun göklerde uçarken kışın tam anlamıyla gelmiş olduğunu onayladık ki 6 sezonluk kış bekleyişinden sonra zaten Westeros'ta düzen diye bir şey kalmamışken şu korkulacak kışın nasıl geçeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Jon'un Sansa'ya babam hep kış geliyor derdi değil mi diyerek demesi de iki kardeş arasındaki komik anlardan biriydi ve ben bu ikilinin birbirinden özür dilemesini ve yan yana olmalarını son zamanlardaki en önemli şeylerden biri olarak görüyorum. Ama şimdilik en büyük isteğim bir an önce Arya ve Brenn'in de onların yanında yer almaları ve bu dörtlüden herhangi birinin öldüğünü kesinlikle görmek istemiyorum. Yani hayatımda böyle bir sahne gerçekten ihtiyaç yok. Zaten sevgili Davos sinirden ve üzüntüden gözleri dolarak Melisandre'nin itiraf etmesini sağlayınca duygulandık. Çünkü adam gibi adam Davos, Melisandre'nin her sözünü ağzına geri tıkmayı başardı ve adam Melisandre'nin idam edilmesini istedi. Ama kendisinin de dediği gibi onun işi daha bitmedi. Bir an sanki George henüz ölmemi istemiyor. İşim biterse ölürüm zaten diyecek sanmadım da değil. Ama zaten gözü yaşlı gezen kadını güneye göndermelerinde biraz üzüldüm. Kızıl renk, bembeyaz karların içinde çok güzel duruyordu. Ama Melisandre o an açık açık dile getirmemiş olsa da Jon Snow'a Akgezenlerle olan savaşı kazanmana yardımcı olabilirim demesiyle Jon ve Azor Ahai teorisinin altını çizdiğinde fark etmedik sanmasın. Margaery ve Deli Kraliçe şoklarından sonra Şok No 3 Dorne'a yeniden dönmemiz oldu bence. Çünkü ben artık iyiden iyiye Dorne'u diziden çıkardıklarını düşünmeye başlamıştım. Ama Büyükanne Tyrell'i de yanlarına almaları, Lannister'lara karşı plan yapmaları zaten yeterince ilginç bir entrika doğuruyorken Lord Varys'in de orada olduğunu görmek benim için büyük sürpriz oldu. Ama taşlar çok güzel yerine oturmaya başladı ve ağır ağır işlenen senaryo karşılığını artık çok güzel veriyor. İtiraf ediyorum, sezonun ortalarında biraz diziye güvenim sarsılmıştı ama yine de sezon sonunda 7. sezon için bizi heyecanlanmış bir şekilde bırakacaklarını da söylemiştim. Değil mi? Şimdi heyecanda olan ama yeni bölümü izlemeyen seyircinin yavaş yavaş Game of Thrones'la ilgili ürünler alacağını biliyoruz. Tıpkı benim gibi. Lord Varys'e de birazdan döneceğim ama artık Arya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Arya Stark Westeros'ta ve bir yüz kullanarak ustaca intikam alma peşinde. Buna da Shock No 4 diyecek olursak Arya'nın Red Wedding intikamını almış olması muazzam bir şeydi ve üstelik artık çok farklı bir seviyede acımasızlaşan Arya adama kendi oğullarını yedirmiş. Bunu tam olarak nasıl yaptı bilmiyorum ama umurumda bile değil. Önemli olan şu Frey pisinin geberip gitmesi ve bunu yapanın Arya olması tam da benim istediğim türde intikam sahnelerinden biriydi. Tabii Arya'nın o kadar yolun ne ara gelmiş olduğunu konuşarak kafanızı şişirmeyeceğim. Çünkü arada bir savaş izledik. Daha sonra üzerinden bir süre geçmiş olmalı falan. Ama yine de biraz hızlı olduğunu ben de hissettim. Özellikle Brienne henüz ortalıkta yokken bu kız savaşa da gelmedi ve hala Winterfell'e dönememişken Lord Varys'in Meereen'den Dorne'a, oradan tekrar Meereen'e dönmesi, Arya'nın Braavos'tan ikizlere geçmesi biraz çabuk oldu ki dediğim gibi Sam ne zamandır gideceği yere daha ancak varabildi. Neyse, bu konuyu uzatmayacağım demiştim. Bunun dışında Peter Baelish'in iyiden iyiye sapık gibi konuşmaya başladığının farkında mıyız? Yoksa ben mi bu adamdan iyice gıcık kapmaya başladım bilmiyorum. Ama her ne kadar bir önceki savaşta kendisine minnettar olsak da bir çıkarı olmadan oraya gelmeyeceğini de konuşmuştuk. Ama yanında Sansa ile demir tahta oturmak istediğini hiç düşünmemiştim. İnsanları sinsice yönetmeyi bilen bir adam tahta kadar tırmanabilir belki ama bu kadar göze batar şekilde sinsiliği ortadayken o kadar da ileri gidemeyeceğini biliyoruz zaten. Sansa'da kim serçe parmağı güvenir ki diyerek içimizi rahatlatmış oldu. 7. sezonda büyük entrikalar yaratabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum ama sonunun bir ejderhanın midesinde olacağını tahmin etmek çok da zor değil bence. Ve Bran Stark nihayet o beklediğimiz sahneyi bize göstermek için geri döndü ve şu sezonu bitirmeden şunu bir açıklığa kavuşturalım dercesine gözlerini kaydırıp babasının anısına döndük. Bu sahne Ned'in Bran'i duyduğu anla başladı ama benim anladığım Ned o sırada başka bir şeye bakmış ve biraz tesadüfi bir an olmuş olabilir veya Bran o anıyı zaten öyle değiştirdiği için biz artık o anı öyle görüyor da olabiliriz. Bunun hakkında şu an net konuşamayız ama nihayet kuleye çıktığımızda her şey beklediğimiz gibi oldu.
Lyanna Stark ne de çocuğunu koruması için söz verdirdi ve o çocuğun Jon Snow olduğunu çok güzel bir şekilde göstermiş oldular. Özellikle teoriyi bilmeyenler için yapılan yakın çekimlerle anlatım bence yeterince açıklayıcıydı. Ama etkili olan bir başka durumda adını Lyanna Stark'tan almış olan Lyanna Mormont'un Jon Snow'a arka çıkan kişi olmasıydı. Ona inanmayan, güvenmeyen tüm haneler teker teker onu kuzeydeki kral ilan ettikçe tüm Stark destekçilerini izlerken ne kadar heyecanlandığını tahmin edebiliyorum. Çünkü Jon Snow'un geldiği nokta annesinin bir Stark olduğunu resmileştirdikten sonra harika bir andı. Bu sırada Sansa kardeş adına mutlu olsa da Baelish'in sinsi sinsi Sansa'ya bakması ben sizin aranızı bozarım nasılsa der gibiydi ama bunun bir an önce olacağını düşünmüyorum. Bran artık Jon'un annesini biliyor ama kendisi duvarın ardında öylece kala kalmış durumda ve Benjen amca duvarı geçemezken duvarın kadim büyülerle korunduğunu bize tekrar hatırlatmış oldu. Çünkü Night King'in Bran'e dokunmasıyla Bran duvarı geçince bu büyünün bozulacağını düşünüyorduk ve hatta bunun bu sezon finalinde olacağını düşünmüştük. Ama anlaşılan Akgezenler biraz daha bekleyecek. Çünkü onların aksiyonu 8. sezona sarkabilir. Ve Lord Varys kalesinin yanına yeniden ışınlanmışken Greyjoy'ların gemileriyle nihayet kalesinin Westeros'a olan yolculuğunun başlamış olduğunu gördük. Targaryen gemilerinin özellikle üstlerinde ejderhalar gezerken ne kadar havalı durduğunu söylememe gerek bile yok zaten. Ama o yelkenlerin kısa sürede dikilemeyeceğini düşünürsek aradan biraz zaman geçmiş olduğunu varsayabiliriz ve böylece Varys'in geri dönüşte normal bir zamanlamada olmuş olur. Çünkü Varys Dorne'a gidip Martell ve Tyrion hanelerini ittifak olarak alıp geri gelince tüm gemiler hazırlanıp Greyjoy'lar, Dothrakiler, Lekesizler ve Martell'ler hep birlikte Westeros'a yol almış. Gemilerde Greyjoy ve Martell haneleri simgelerini görebilirsiniz zaten. Evet, böylece muazzam bir final yapılmış oldu. Çünkü Jon kuzeydeki kral seçildi ve hemen ardından Cersei'nin tahta oturuşunu gördük ve yine hemen ardından kalesinin Westeros'a yol alışına tanık olduk. Böylelikle 7. sezon başladığında Jon Snow kuzeyde, kalesi de güneyde, Cersei de Westeros'un orta bölgesinde yer almış olacak ve taht oyunları yeniden başlamış olacak. 7. sezon hakkında birkaç tahminde bulunursak, zaten kalesinin kadınların gayet üstün olduğu Dorne savaşçılarının da yanına eklemesiyle çok daha güçlü hissedeceğini ve ışığın tanrısına inanan rahibelerin artık tam anlamıyla kalesinin varlığını Westeros'a yayacağını öngörebiliriz. Ve hatta bu 3 ejderhanın Westeros'ta bir korku yaratması çok çabuk olacaktır. Bu arada atını güney sürmesi emredilen Melisandre'nin de artık kalesinin yanında olacağını da düşünebiliriz. Çünkü böylece Jon Snow'la yeniden buluşması çok mantıklı olur. Bu bölüm fark ettiyseniz bizim kalesi ittifakların evlenerek kurulduğunu ve bu yüzden birileriyle evlenmesi gerekebileceğini ileri sürdü ve tabii ki aklımıza gelen en mantıklı isim Jon Snow. Öncelikle taht bu kıtanın orta kısımlarına yakınken güneyden ve kuzeyden ilerlemek çok mantıklı olacaktır. Ama bu ittifakı sağlamak için Dany önce kuzeyin Akgezenlerle olan savaşında ona yardımcı olabilir ki bu sırada da eğer Melisandre onu bulmuş olursa onu Jon'a getiren kişi Melisandre'nin ta kendisi de olabilir. Daha sonra karşılık olarak tahta yol almak çok mantıklı olacaktır. Çünkü o zamana kadar kış çoktan sarayı berbat durumda bırakmış bile olabilir. Şu an biraz uyduruyorum tabii ki ama 7. sezona daha çok var. Biraz hayal kurmaktan zarar gelmez bence. Zaten Daenerys'in tahtı karlar içinde gördüğü sahne en çok merak ettiğim sahnelerden biri ve bunun benzer şekillerde yaşanacağından da çok eminim. Şu anki hesaba göre Dany Jon'un halası oluyor tabii ama Targaryenler arasında akraba aileliği çok olan bir şey ve halası olsa bile yaşları birbirine uyuyor. Zaten Kuzeyliler Dany'nin taht yolculuğunda ona engel değil ancak ittifak olabilirler çünkü kuzeyde gözü tahtta olan tek kişi Baelish. Başka varsa da çok sürmez. Bu sırada Euron Greyjoy'un başlarında büyük bela olacağını düşünüyorum ve Theon'un kendini kuzeye karşı affettirmesi de burada sergileyeceği davranışların sonucunda olabilir. Yani daha başka neler olabilir bilmiyorum ama Arya ve Taz'ı karşılaşması en çok istediklerimden olsa da aşk üçgeni olarak da Jaime ve Tormund'un Brienne için kavga ettiklerini görmek çok komik olabilirdi. İşte şimdi burada biraz büyük attım. Bence yeter. Sonuç olarak sezon bence çok etkileyici bir şekilde bitti ve nihayet kış gelmişken son 2 bölümü tekrar izleyeceğimden çok eminim. Neler olabileceğine dair düşüncelerinizi siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü en beğenilen yorumları bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Ve böylelikle olabilecek şeyler hakkında daha da fazla şey konuşabileceğimiz bir video çekebilirim. Videonun başında da söylediğim gibi Game of Thrones sürecinde birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim ve yepyeni yapımlarla bu birlikteliği devam ettirelim. O yüzden abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yüzdük kuyruğuna geldik. Garip duygular içerisindeyiz.
Bitsin istemiyoruz. Winter is coming. Jon Snow'la Game of Thrones izliyorum. Hadi. Cersei. Tommen. Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Ha. Marjorie. Denci. Denji. Bol bol detay çalışmışlar. Oo. Of. 12'si bir yerde. Çok güzel ama kostümleri ben anladım. Şu kemer de çok moda bu sene. Kralın taktığı kemer çok moda, doğru Vallahi. söylüyorum, evet. Oo. Şu Loras'ı çıkar şuradan hakikaten ya. Benim sinirimi bozdular ya. Sen kal abi. Sen takıl. Ya bir gidin ya. Oo. Ohoho. Daha neler. Ve şarabını çağırdı. Rahibe'yi de kaçırmış. Bunu da almış buraya. Confess. İtiraf etti ya. Tecavüz edecek. Şi. Yani Tommen bu kadar dingil olmasaydın keşke ya. Üzüldüm. Lan! Lan! Kadının duyguları gittikçe bitti. Hani zaten şu kadar bir duygusu vardı. O da çocuklarına karşı. Artık kimse onu durduramaz herhalde. Aynen, çok daha tehlikeli. Ama bak Cersei işte çocuklarını çok seviyor ama hiç umurunda değil ya. Duygu durumlarıyla hiç ilgilenmiyor. Ki şimdi Jaime nefret edecek zaten. Nefret ediyorum senden. Hello. Geri nerede kalacak? Ay ya yerim. Çok tatlı ya. Ne? Kapıştıracakmış gibi duruyor. Eyvah. Davos sinirli. Açıkla bakalım. Demeydin öyle. Yani. Öyle denmez. Ya. Ay bir an öldürecekler sandım. Kış gelmiş. Bravo. Ama gülüyor ya. Ben demiştim diyorum. Aa, burada bu kadın. Ama yaşlı siniri. Tahammülsüzlük. Ne yapıyor orada? Onları da kalesinin tarafına çekecek işte. Tyrion Lannister, I know you handle them queen. Ay kıyamazlar. Duygulanmıştı. Tatlılar. Güzel oldu. Ya. Ya. Aa, They weren't easy to carve. Arya! Oh! Of, gerçekten mutluyum. Gerçekten Arya beni mutlu etti. Oğullarını yedirdi ya adam. Psikopat. Lyanna. Ay, tüylerim diken diken oldu. Oh be! Rahatladık. He's my king from this day until his last day. Tatlı ya. Sen ağladın mı? Hayır. He is the White Wolf, the king in the north, Ay. The King in the North! the king in the north. The King in the North! Aferin kız. Ya kıyamam ya. Minicik bir bebekmiş. Annesi ağlıyor. Gördün mü suratını? Kısık kısık bakıyor. Bunlar Westeros'a geliyor şu an. Aa Varys gelmiş. Onları... Klonlamışlar onu. Kalesi geliyor. Tamam, Dorne anlaştı. İntikam alıyor. Tyrell. Bizim Tyrell'ler de intikam alacak. Gümbür gümbür geliyorlar kraliçeye. Tahtı elinden alırlar Cersei. Sen daha kalesiyi tanımıyorsun. Hakikaten ya. Haberi bile yok nasıl biri olduğuna dair. Değil mi? Niye yok? Mesela niye hiç kalesi hakkında bir şey demedi bu Ya kadar? aslında evet yani mesela Robert ondan korkmuştu. Bu habire etrafında ne olmuş, ne bitmiş, bana kim zarar vermiş, intikam alayım. Ama tahta oturdu. Tahta ben istiyorum. Bu da hanemin simgesi.
Bu bölüm böyleydi. Doyumluyuz, huzurluyuz. The King in the North. Ezgi'nin planlarını buldum burada bakın. Buraya çılgın ateş saklamış. Akıllı ol. Yakarım YouTube'u. Bye.